Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle biraz farklı bir video ile karşınızdayım. Çünkü biliyorsunuz çok uzun zamandır video atmıyordum. Hatta hani Instagram'dan falan da hiçbir şey paylaşmıyordum. Bayağıdır böyle bir yoktum. Ama bugün geri dönüyorum ve size neden yoktum vesaire biraz bunlardan bahsedeceğim. Bugünkü videoda biraz böyle hayatımızı düzene koyacağız. Çünkü hayatım gerçekten düzenden tamamen uzaklaştı. Tamamen çok uzun zamandır yaşamadığım kadar dağınık, biraz rahat bir hayat yaşıyorum. Şimdi size bunun sebebinden bahsedeyim. Biraz videonun başında sizinle sohbet etmek istiyorum çünkü gerçekten çok özledim video çekmeyi. Videonun geri kalanı ama bu kadar rahat geçmeyecek. İnanın bana çok sıkı çalışacağız bugün. Şimdi şöyle, ben bir aydır okula gitmiyorum. Çünkü önce 2 hafta bir şeyimiz vardı, sömestr tatilimiz vardı. Ve ben o sömestr tatilinde İtalyanca kursuna gidiyorum bu arada. Hani önceden söylemiş olayım. İtalyanca kursunun çıkışında merdivenlerden düşüp ayak bileğimi çatlattım. Ve bu yüzden tam tatilin bitişine denk geldiği için 2 haftada ayağım alçıda ve raporlu olduğum için okula da gitmedim ve bir hani tatilin üzerine bir 2 haftada ben kendim evde kaldım. Bu süreçte çok böyle tamamen yattım yani. Yapacak bir şeyim yoktu zaten. Hani yürüyemiyordum, şey yapamıyordum. Ayağım alçıdaydı. Ve bir noktada şey de yapmadım. Hani aslında yatıyorum, ne bileyim işte verimli bir şeyler yapabilirdim. İşte kitap okuyabilirdim, ders çalışabilirdim falan filan. Ama ilk defa yatmak için vaktim vardı ve bu yüzden kendim de ben pek zorlamadım açıkçası. Şu an iyiyim bu arada. Ayağım yani alçıdan çıktı, iyileşti. Sadece desteklemek için küçük bir bileklik var ayağımda şu an. Ve yarın, yani bugün cumartesi, pazartesi günü okula başlıyorum tekrardan, geri dönüyorum. Biraz zor olacak bu arada çünkü 2 haftadır gerçekten sadece yatıyorum ve nasıl tekrar o bütün rutine alışacağım hiçbir fikrim yok şu an. Bugün neyden bahsetmek istiyorum? Şöyle, bu işte evde yattığım 2 hafta boyunca ayağım alçıdayken gerçekten çok saldım her şeyi. Aslında bunu bilerek yaptım çünkü hani dediğim gibi istesem çalışabilirdim, şey yapabilirdim. Ama gerçekten şeye ihtiyacım vardı, hani böyle bir kafa tatiline ihtiyacım vardı. Hatta bazen şey diye düşünüyorum, hani hayatım son zamanlarda gerçekten çok yoğundu. İşte kurslardan ne bileyim farklı sınavlar vesaire vesaire çok yoğundu. Ve belki de ihtiyacım vardı buna, bu yüzden başıma böyle bir şey geldi. Ve 2 hafta böyle her şeyden uzaklaşıp hayatımı tamamen durdurup dinlenmeye ihtiyacım vardı belki de diye düşünüyorum. Ben de öyle yaptım şahsen. Hani ne bir kitap okudum, ne ders çalıştım, ne bir şey yaptım falan. Gerçekten 2 hafta boyunca sadece evde, yatakta yatıp dizi izledim ya da telefonda öyle Instagram'da falan takıldım. Bu normalde hiç benim yapacağım bir şey değil ama yaptım yani. Ve gerçekten her şeyi saldım yani. Ne bileyim, ajanda kullanmayı falan bile bıraktım ki normalde biliyorsunuz çok hevesliydim bu konuda. İşte cilt bakımını bıraktım, sağlıklı beslenmeyi bıraktım falan filan derken gerçekten 2 hafta böyle tamamen ne istiyorsam onu yaptığım bir şey oldu. Süre geçirdim. Ve kendimi hiçbir şeye zorlamadım. Ama tabii ki bu hayat böyle gitmeyecek. Ve hatta bu hayat böyle gitmeyeceği bıraktım. Bunun adaptasyon süreci daha zor olacak benim için. Çünkü dediğim gibi pazartesi günü okula tekrar başlıyorum. Ve işte dersler, ne bileyim, her şey bıraktığım yerde kaldı. Ve onları tekrardan aynı rutine sokmam lazım. Bugün de bu video biraz aslında bunun hakkında. İşte okula gitmeme 2 gün kaldığı için ben dedim ki biraz yavaş yavaş toparlanmaya başlayayım. Ve hayatımı düzene sokayım artık diye düşündüm. O yüzden bugün sizlerle yarım bıraktığım veya yapmam gereken, ertelediğim tüm işleri aradan çıkarmaya çalışacağız. Bu şekilde. Yani şu an iyiyim bu arada. Hiçbir sıkıntım yok. Yani ağrım falan filan yok. Sadece çok zor geliyor. Hani yataktan kalkıp gerçekten verimli bir şeyler yapmak bana çok ağır geliyor şu anda. Ama dediğim gibi biraz başladığımda eminim ki tekrar eski rutinime çok rahat bir şekilde geri döneceğim. Dediğim gibi ajandamı kullanmıyorum 2 haftadır. Biraz vicdan azabı çekiyorum bu konuda. Günlük falan tutuyordum mesela öncesinde düzenli olarak. 2024'ün başından beri günlük tutuyordum. Onu bıraktım vesaire vesaire. Bugün ilk önce yapacağım şey şu olacak. Ajandamı zaten önüme aldım. Videonun girişine gördünüz. Bugün yapacağım ilk şey ajandamı bir toparlamak, bir hayata geri döndürmek olacak. Eksik bıraktığım kısımları tamamlayacağım. Son 2 haftayı günlüğüme yazacağım. Ve böyle bir hani hayatımı düzene sokmadan önce bir kafamı toplayayım, şey yapayım. Bugün neler yapacağım onu planlayayım. Sonrasında artık her şeyi gerçekten ipleri elime alma vakti geldi diye düşünüyorum. Şimdi size görüşürüz diyorum ve ajandamla bir 2 hafta sonra tekrardan bir buluşalım, bir konuşalım istiyorum. Görüşürüz.
Ajandamı elimden geldiği kadar kendine getirmeye çalıştım. Yani biraz doldurdum, ettim, şey yaptım. Şimdi de sırada gerçekten görevlerime gelmek var. Bugün şununla başlayacağım. Size çok fazla bahsetmediğim bir konudan bahsedeyim öncelikle. Ben yaklaşık 2-3 ay önce Copilot Rehberlik'te LGS ekibinde çalışmaya başladım. Oradaki proje koordinatörlerinden biriyim. LGS kısmıyla ilgileniyorum. Şöyle, benim de içinde bulunduğum bir proje olduğu ve gerçekten 8. sınıf ve 7. sınıf öğrencilerine çok faydalı olacağını düşündüğüm bir hizmet olduğu için biraz çalışmaya geçmeden önce size Copilot Rehberlik'ten bahsetmek istiyorum. Şöyle, hepinizin eminim ki çok güzel hedefleri vardır. Fakat aslında önemli nokta o hedefe nasıl ilerleyeceğinizi bilmekten geçiyor. Yani şöyle, sizin potansiyeliniz vardır. Hedefinize uygun bir potansiyele sahipsinizdir. Ama eğer nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmiyorsanız, işte nasıl çalışmanız gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyorsanız ve bu yolda tek başınıza yürümeye çalışıyorsanız aslında bu çok zor oluyor. Ve hani potansiyeliniz olmasına rağmen belki hedefinize ulaşamayabiliyorsunuz. Ve bu noktada da aslında koçluk ve rehberlik hani devreye giriyor. Copilot'un size sunduğu hizmet de bu. Size sizin kendi potansiyelinize ve hedeflerinize uygun, tamamen kişiselleştirilmiş birebir seanslarla çok güzel bir rehberlik hizmeti sunuyor aslında. Koçluk dediğim gibi aslında çok yeni bir kavram sayılır. Ama bence özellikle kişiye özel bir hizmet olması kapsamında çok faydalı. Yani dediğim gibi mesela siz bir LGS öğrencisisiniz diyelim ki. Bir lise hedefiniz var. İşte mesela fen lisesini kazanmak istiyorsunuz. Netleriniz şu an şu kadar hani belli. Hedefiniz şu kadar vakit ayırabilirsiniz çalışmaya. Şu eksikleriniz var. Sizin için aslında koçunuz görüşmeleriniz esnasında hepsini tespit edip size uygun, size göre bir program hazırlıyor. Ve bunun hem takibini sağlıyor, hem yeri geldiğinde düştüğünüzde sizi kaldırıyor. Yani motive ediyor kötü durumlarda. Ve bir noktada da aslında ailenizle de iletişimde olduğu için mesela ailenizle yaşayabileceğiniz sorunlar için de bir tampon oluyor. Gibi aslında bireysel bir eğitim koçluğu almanın, yani LGS koçluğu almanın çok güzel fırsatları var bence. Size biraz Copilot Rehberlik'ten ve benim aslında bu projeye dahil olduğum noktadan bahsedeyim. Şöyle, ben LGS konusunda bir hani eksiklik görüyordum Türkiye'de. Mesela YKS'ye göre çok daha az ulaşılabilir kaynak veya işte hani imkan var öğrencilerin elinde. Ve burada bir boşluk gördüğüm için LGS öğrencilerine hani bu konuda nasıl bir destek olabiliriz diye düşünürken Copilot Rehberlik'le tanıştım. Ve şöyle bir projeye dahil oldum aslında. Şu anda Copilot rehberliğe kayıt olan öğrenciler, yani LGS öğrencileri sadece işte uzman danışmanlar tarafından değil bir yandan da derece koçları tarafından destekleniyor. Bu şu demek: siz mesela uzman bir koçla görüşürken işte programınızı yapma konusunda, program takibi gibi hani daha klasik alışık olduğumuz koçluk sistemiyle ilerlerken haftada bir, bunun yanına bir de şunu ekliyoruz aslında. İyi bir liseyi kazanmış, derece yapmış bir koç sizinle haftalık olarak görüşüp bir yandan da takibinizi o sağlıyor. Sizinle daha hani samimi bir noktada iletişim kurabiliyor. Ve bu aslında Türkiye'de ilk defa uygulanan bir şey ve bu yüzden ben bu projenin içinde olmaktan bu kadar heyecanlıyım. Ya dediğim gibi şu an bunu size anlatıyorum çünkü tamamen hani içinde olduğum ve en yakından gördüğüm bir proje olduğu için sizlerle paylaşmayı ve hani size faydası dokunmasını çok isterim böyle bir şeyin. Yani dediğim gibi mesela işte siz en iyi liselerde okuyan öğrencilerle sizi bir araya getirip aslında sizinle aynı yoldan geçmiş öğrencilerden, deneyimlerinden yararlanmanızı, işte onlarla daha hani akran olduğunuz için aşağı yukarı onlarla daha iyi bir iletişim kurmanızı yardımcı olmak istiyoruz Copilot rehberlik olarak. Tabii bunun yanı sıra hani bu işin ekstra kısmı. Bunun yanı sıra alanında uzman danışmanlarla da tabii ki haftalık olarak görüşmeleriniz oluyor. Bana göre koçluğun en güzel tarafı program, yani hayatınızı gerçekten çok iyi bir programa sokuyor. Çünkü başkası tarafından size bir program veriliyor. Bunun takibi yapılıyor. Ve hani doğal olarak siz kaybolmuş bir haldeyseniz size ne yapmanız gerektiği söyleniyor. Size sadece bunu uygulamak kalıyor. Ayrıca tabii ki hani mesela ailenizle aranızda sorunlar da olabilir. İşte ders çalışmanız konusunda baskı yapıyor olabilirler. Sizden daha endişeli olabilirler sınav hakkında. Gibi mesela işin bu boyutu da var sınava hazırlanırken. Koçlar aslında bu noktada da devreye giriyor bence. Çünkü bir yandan sizinle bir yandan velinizle iletişim kurduğu için hani aranızda bir tampon oluyor. Siz derslerinize çalışmaya odaklanırken ailenizin sorunlarıyla ve endişeleriyle koçunuz ilgilenebiliyor ve bu yüzden sizin düşünmeniz gereken başka bir konu kalmamış oluyor. Bence bu da çok önemli bir artı sınava çalışırken. Yani kısaca Copilot rehberliğin size katacağı şeyler: 1. Programlı çalışmayı öğrenmek. 2. Hedefleriniz doğrultusunda bir yandan da psikolojik durumunuzu iyi tutarak ilerleyebilmek. Ve 3 de ailenizle olan hani sınava yönelik sorunlarınızı çözebilmek gibi ve daha tabii bir sürü artısı var. Ya mesela motivasyon da çok önemli burada. Size çok motive edecek bir sistem aslında koçluk almak.
Ve dediğim gibi hani ben bu projenin içinde olduğum için ve hani koordine edenlerden biri olduğum için de çok gönül rahatlığıyla size Copilot rehberliği önerebilirim. Eğer daha önce hiç koçluk almadıysanız ve sistemi merak ediyorsanız Copilot LGS'nin ücretsiz görüşme imkanı da var. Ben aşağıya da zaten linkini koyarım. Oradan da bakabilirsiniz. Dediğim gibi ben de orada çalışıyorum zaten. Projeyi en yakından görüyorum ve size çok gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum Copilot LGS'yi. Bugün ne yapacaksın İlayda diye soruyorsanız da bugün çalışacağım. Bugün işlerim var. Biz Copilot olarak LGS öğrencilerinin işine yarayabilecek çok güzel PDF'ler hazırlıyoruz. Hani bunların da ben teknik kısmında yer alıyorum. Yani daha çok hazırlayan kısımdayım. Ve kontrolünü sağlıyorum tabii ki. Mesela şu an soru çözümlü bir PDF hazırlıyorum ve o yüzden soru çözmem gerekiyor. Tablet üzerinden PDF olarak bu çevrilecek ve paylaşılacak öğrencilerle. Dediğim gibi şu an bu işim var. İsterseniz gelin beraber çözelim biraz soruları. Soru çözümüm tabii ki bitmedi ama bayağı bir ilerleme kaydettim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Size ilk başta bahsettim ya ayağımı İtalyanca kurs çıkışı çatlattım diye. Ki bu yüzden 2 haftadır İtalyanca kurslarına gidemiyorum. Haftada 2 ders görüyoruz. O yüzden hani bayağı bir ders kaçırdım aslında. 4 ders kaçırdım. Ama neyse ki her ders işlenen şeyler, tahtanın fotoğrafı vesaire bizim WhatsApp grubumuza atılıyor. Ve bu yüzden şimdi oturup 2 hafta boyunca kaçırdığım tüm eksikleri kapatmaya çalışacağım. Çünkü kursa da geri döneceğim ve hani oradaki eksikleri kapatmazsam bir anda hani çok benden ileride olacaklar sınıftaki geri kalanlar ve büyük ihtimalle dersten yeterince verim alamam öyle olursa. O yüzden kursa gitmeden önce biraz bakalım insanlar ne işlemiş, ne öğrenmişler onlara bakacağım. Ezberlemem gereken kelime vesaire varsa bir liste çıkarıp onları halledeceğim. Şimdi o yüzden WhatsApp'tan bana gönderilen resimlere bakacağım. Bir notlar çıkarayım biraz. Eksiklerimi hallettim sayılır. Ya Allah'tan çok fazla bir konu işlememişler zaten. Hani neden bilmiyorum. Ben yokken sınıf mevcudu da biraz eksikmiş. O yüzden çok hızlı da ilerlememişler. Ve genel bildiğim konular vesaireydi. O yüzden hızlıca hemen böyle bir not aldım. Biliyor muyum, bilmiyor muyum diye baktım. Bilmediklerimi öğrendim ve şimdi devam etmeye hazırım. Dediğim gibi çok bir kaybım olmamış. O yüzden gözümün korktuğu kadar da yokmuş aslında. Şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Şimdi size başka bir şey daha anlatayım. Ben normalde ayağımı çatlatmasaydım 4 Şubat'ta mıydı? 6 Şubat'ta IELTS sınavına girecektim. Bu işte İngilizce yeterlilik sınavına girecektim. Ama ne yazık ki giremedim ve o yüzden ertelemek zorunda kaldım 17 Mart'a. Ya bayağı üzüldüm buna çünkü çok çalışmıştım. Yani gerçekten bayağı çalışmıştım. Ve o yüzden de hani sınava girip kurtulmak istiyordum. Ama işte göze alamadım o şekilde sınava gitmeyi. O yüzden de sınavı ertelettim bir ay kadar. 17 Mart'a aldırdım. Ve şimdi o yüzden tekrardan IELTS çalışmam gerekiyor. 2 haftadır hiçbir şey yapmıyordum IELTS hakkında. Hani öncesinde çok yoğun bir çalışma yaptım. Şimdi 2 haftalık ara verdim ama geri döndüğümde çok zorlanacağımı zannetmiyorum. Sadece işte dediğim gibi kurtulamadım ve şu an bir ayda boşu boşuna tekrar IELTS çalışmam gerekiyor. Öyle biraz yakınayım dedim size. Şimdi biraz yavaştan başlayayım dedim. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi speaking bölümünde IELTS'te işte 15 dakika falan sürüyor zaten. Çok kısa bir şey var. Konuşma sınavı var. Bunun da böyle internette, YouTube'da videoları oluyor işte. Örnek videolar oluyor. Örnekteki kişinin kaç aldığını söylüyor. İşte eleştiriler yapıyor. Siz buna dikkat edin, şunu yapın falan diye. Bu videolar bayağı faydalı oluyor. Ben bayağı bunlarla çalışıyordum zaten. Şimdi böyle hemen bir egzersiz çözmek yerine yavaştan alayım. Bir video izleyerek başlayayım diye düşündüm.
IELTS çalışmaya da geri döndüm. Yani 2 haftalık ara vermiştim ama büyük ihtimalle çok bir şey kaybetmemişimdir. Çünkü zaten hani dil sınavı olduğu için yeni bir şey öğrenmiyorum. Sadece pratiği devam ettirmeye çalışıyorum. Ki önümde zaten sınava daha 1 ay süre var. Hatta tam 1 ay var. 17 Mart'ta gireceğim. Şu an bu videoyu da 17 Şubat'ta çekiyorum. Öyle yani umarım bir şey kaybetmemişimdir ve güzel bir şekilde sınavıma girerim. 7,5 puan üzeri istiyorum. Sınav 9 üzerinden ben işte 7,5 üzeri alsam çok mutlu olurum. Öyle. Şimdi son olarak bugünün yani bu hayata geri dönüyorum konseptli videonun son kısmı da şu. Dediğim gibi pazartesi günü okula başlıyorum ve 2 haftadır hiçbir derse girmediğim için ve hani dediğim gibi tamamen kendimi saldığım için de hani ne işliyorlar ne yapıyorlar falan da pek bakmadım. Sadece işte ödevler varsa onları gönderdim falan. O yüzden böyle biraz büyük ihtimalle okula geri başladığımda işte konularda eksiğim olacağını düşünüyorum. O yüzden de ne yapacağım bugün biliyor musunuz? Şimdi oturup bütün derslerin hepsini çalışmayacağım ama yarın pazar günü okuldan bir gün öncesinde çalışmak için kendime bir program yapacağım. Şöyle sınıfın ders programını açtım ki hiçbir dersi unutmayayım. Şimdi tek tek derslere bakarak işte ne yapmışlar, ne işlemişler bir kontrol edeceğim. İşte arkadaşlarıma falan da sordum zaten. Sonra yapmam gereken kaçırdığım bir ödev vesaire var mıymış onlara bakacağım. Bir de son olarak hani yarın nelere göz gezdirirsem derste daha iyi şey yaparım. Onları planlayacağım. Yani böyle bir aslında plan yapacağım işte. Hangi konularda eksiklerim var onların bir listesini çıkaracağım. Yarın da üzerinden geçeceğim konuların. Öyle yani zaten dediğim gibi çok daha hani okulun ilk haftasıydı. Çok fazla bir şey işlediklerini sanmıyorum. İlk 2 haftasını kaçırdım sadece. Evet, kaçırdığım tüm kısımları da böyle bir kağıda yazdım. Yarın oturacağım en baştan böyle bunların hepsini yapacağım. İlk başta demiştim ki konu hani hangi konuları kaçırdım onları yazarım diye düşündüm de boşuna uğraştıracaktı beni. O yüzden hani nereleri işlemişler, şu kitaptan şu sayfaya kadar şuradan şunu yap tarzında yazdım daha çok. İşte mesela hocaların gönderdiği PDF'ler vesaire var onlara bakacağım biraz daha. O şekilde ve bugünü bitirmiş oluyorum. Şöyle bugün benim için biraz böyle enerjimi geri kazandığım bir gün oldu. Çünkü çok uzun zamandır ertelediğim veya işte boş verdiğim her şeyi tekrardan rayına oturtmaya çalışıyorum bugün. Aslında iyi geldi çünkü her ne kadar böyle bütün gün yatmak çok keyifli olsa da çok dinlendirse de insanı bir süre sonra biraz vicdan azabı duymaya başlıyor insan hani verimli bir şeyler yapmadığı için. O yüzden bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum şahsen. Bence fena bir geri dönüş de olmadı. Eğer siz de böyle uzun zamandır bir şeyleri erteliyorsanız, böyle biraz günlerinizin verimsiz geçtiğini düşünüyorsanız bu videoyu izleyip artık siz de hayatınızı düzene sokabilirsiniz diye düşünüyorum. Herkese bu videoyu izlediği için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenseniz beğen butonuna basabilirsiniz, abone olabilirsiniz ve beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşça kalın.